Hani derler ya, her neslin bir Einstein'ı vardır diye. Peki bizim neslin Einstein'ı olabilecek kişiyi hiç duydunuz mu? İşte bugün fizik dünyasını resmen sallayan ve şimdiden yeni Einstein diye anılan Sabrina Pasterski'nin akıl almaz hikayesine bakacağız. Yani yeni Einstein demek, bu gerçekten de çok büyük bir laf. Peki ama neden? Bu genç fizikçiyi bu kadar özel yapan şey ne olabilir ki? İşte işin ilginç yanı da burada başlıyor. Cevap sadece zekasında falan değil. Aynı zamanda yani akıllara durgunluk veren hayat hikayesinde. Gelin hep beraber bakalım neymiş bu sır. Biliyorsunuz her büyük hikayenin bir başlangıç noktası var. Sabrina'nın hikayesi ise öyle şık, parlak laboratuvarlarda falan başlamıyor. Hayır hayır, her şey ailesinin garajında tamamen kendi elleriyle başlıyor. Şimdi anlatacağım şeye gerçekten inanamayacaksınız. Bir düşünün, 14 yaşındasınız. Çoğumuz ne yapıyorduk o yaşlarda? İşte lise sınavları, dersler falan. Sabrina ise tek başına ailesinin garajında bir uçak yapmaya başlıyor. Evet, yanlış duymadınız, bir uçak. Ve bitmedi, sadece 2 yıl sonra 16'sına geldiğinde o kendi elleriyle yaptığı uçağı alıp Michigan Gölü üzerinde uçuruyor. Bu bir hobi falan değil. Bu teorik zekanın ve pratik dehanın yani inanılmaz bir birleşimi. Şimdi kendi uçağını yapmış bir dahi düşünün. Dersiniz ki tamam en iyi üniversiteler buna kırmızı halı serer herhalde değil mi? Yani mantıken öyle olması lazım. Ama hikaye tam olarak öyle başlamıyor. Hatta tam tersi. Evet, evet, şaka değil. Dünyanın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan MIT, Sabrina'yı ilk başta bekleme listesine alıyor. İnanılır gibi değil. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Profesörler onun o uçağı yaparken çektiği videoları izliyorlar ve sanırım o an karşılarında nasıl bir yetenek olduğunu anlıyorlar. Çünkü o videolar onun sadece teoride değil, pratikte de ne kadar müthiş bir problem çözücü olduğunun kanıtı. Sonuç, sadece MIT'ye kabul edilmekle kalmıyor, okulu 5.0 üzerinden 5.0 gibi yani mükemmel bir not ortalamasıyla bitiriyor. İşte bu tam bir zafer hikayesi. MIT'yi böyle bir başarıyla bitirdikten sonra durdu mu? Tabii ki hayır. Sırada Harvard vardı doktora için ve işte burası işlerin daha da ilginçleştiği yer. Çünkü Harvard'da fiziğin en karmaşık, en zorlu konularına dalıyor ve adını efsanelerin radarına sokmayı başarıyor. Harvard'da yaptığı çalışmalar o kadar sıra dışıydı ki haberi fizik dünyasının en tepesindeki isimlere kadar ulaştı. Düşünsenize, kuantum kütle çekimi gibi yani fiziğin en dev isimlerinin bile çözemediği bir alanda çalışıyor ve bu birilerinin dikkatini fena halde çekiyor. Hem de çok çok özel birinin. Ve işte o an geliyor. Belki de hikayenin en can alıcı noktası bu. Fizik dünyasının efsanesi, Stephen Hawking. Evet, bizzat Stephen Hawking, Sabrina Pasterski'nin makalelerine kendi çalışmalarında atıfta bulunuyor. Bu bir genç bilim insanı için ulaşılabilecek en üst seviye onaylardan biri. Hayallerin bile ötesinde bir saygı göstergesi. Peki, bu kadar parlak bir beyin, bu kadar büyük bir başarı. Normalde ne beklersiniz? Şöhret, para, büyük teklifler değil mi? Ama işte Sabrina'yı gerçekten farklı kılan şey tam da burada devreye giriyor, hayata bakışı ve yaptığı inanılmaz tercihler. Bakın bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Bir tarafta Silikon Vadisi'nden, en büyük şirketlerden gelen milyon dolarlık iş teklifleri, şöhret yani herkesin hayalini kurduğu o hayat var. Diğer tarafta ne var? Saf bilim, evrenin sırlarını anlama tutkusu, kara delikler. O hangisini seçti dersiniz? Tabii ki ikincisini, hem de bir an bile tereddüt etmeden. Ve bu odaklanma öyle lafta kalmıyor. Hayatının her anına işlemiş durumda. Dikkatini dağıtacak ne varsa hepsini hayatından çıkarmış. Akıllı telefonu yok, hiçbir sosyal medya hesabı yok. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün enerjisini, bütün zamanını tek bir şeye adamış. Fiziğin o en büyük, en temel sorularına cevap bulmaya. Peki nedir bu hayatına adadığı kuantum kütle çekimi denen şey? Şöyle anlatayım, olabildiğince basit bir şekilde. Evreni yöneten iki büyük teori var. Biri Einstein'ın gezegenler, galaksiler gibi devasa şeyleri açıklayan görelilik teorisi. Diğeri de atomlar gibi minicik parçacıkların dünyasını anlatan kuantum mekaniği. İşte kuantum kütle çekimi bu iki teoriyi birleştirmeye çalışan fiziğin adeta kutsal kasesi. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bunu Einstein bile başaramamıştı. Pekala, şimdi en başa, o büyük soruya geri dönme zamanı. Bütün bu anlattıklarımızı bir araya getirdiğimizde Sabrina Pasterski'ye neden yeni Einstein dendiği sanırım çok daha netleşiyor.
İşte bütün meselenin özü bu. O sadece tahtanın başında denklemlerle boğuşan bir teorisyen değil. Aynı zamanda 14 yaşında garaja girip kendi uçağını yapabilen bir mühendis, bir mucit. Yani hem evrenin en soyut sırlarını düşünebilen o inanılmaz zeka, hem de elleriyle somut bir şeyler yaratabilme yeteneği. İşte bu ikisinin birleşimi onu herkesten ayırıyor. Sonuç olarak Sabrina'nın hikayesi bize dehanın ne olduğu ile ilgili çok önemli bir soru sorduruyor aslında. Gerçek deha dediğimiz şey sadece yüksek bir IQ seviyesi mi demek? Yoksa asıl deha sırf merakından bir uçak yapacak kadar bitmeyen o tutku ve evrenin sırlarını çözmek uğruna her şeyi elinin tersiyle itebilme kararlılığı mı? Bence bu soru hepimizin üzerinde biraz düşünmesini hak ediyor.